Evet, merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım, bir işaret daha gelmiş, farklı bir işaret. Evet, anlatıma başlıyorum. Selamünaleyküm bu arada. Devam edelim. Şimdi bir çizelim. Bir abimiz yollamış bunu. Hemen bir çizerek başlayalım. Şimdi herkese yetişemiyoruz arkadaşlar. Yoruluyorum gerçekten, çok yoruluyoruz. Bir de bir işaretle uğraşmak, çözmeye çalışmak, yani insanı gerçekten mental olarak zorluyor. Çünkü harita, yani hepsi birer harita. Boş değil. Evet, yapmış yine. Bak burada ağzını yapmış, çenesini yapmış. Bunlar boş değil bu çizgiler, bu beyazlıklar. Şimdi burada bir damlacığımız var. Bir damlacığımız var. Bu uzaması mesafe de verebilir. Şimdi burada ne var onu gösterelim. Bir abimiz yollamış. Bizi canlıdan takip eden bir abimiz herhalde. Hatırlamıyorum. Tamamen harita bu. Bir kere işaret. Onu ben söyleyeyim. Fazla da uzatamayacağım bu aralar. Baklava dikesi göz var. Bak bu gözdür. Göz. Buralarda, buralarda benim başıma gelmiş çözdüğüm, şahsi olarak çözdüğüm işaretçilerden bir tanesi. Geldi. Şöyle bir göz bulacaksın buralarda. O gözle alakalı bir görsel koydum. Görsel koydum. Onu da göstereceğim size ama bu göz saklı olur, gizli olur. Bir ağaç görürsün ya da bir taş görürsün. Bir ağaç görürsün. Ağacın üzerinde işaretler vardır. Toprağın böyle 40 santim kazarsın. Koca devasa bir göz çıkar. Ama sağa çevirirsin kaplumbağa olur. Sola çevirirsin dinozor olur. Sol taraf işte biraz daha çaprazdan çevirirsin aslan olur. Kaya 6-7 formda yani 3 boyutlu, 5 boyutlu olarak betimlenmiştir. Sana onu anlatır. Onu da bulmak kolay ya da kolay değildir. Artık şansa keder. Zordur. Bazen toprak altından çıkar. Bazen bu 2 tane yan yana böyle oyuklar bize kaya mezarlarını ya da kaya ile alakalı bir çalışma yapacağımızı söyler. Zeminde ise onu da zamanı geldiğinde anlatalım. Bakın bir tane baklava dikesi değil de üçgenimiz var. Burada bir şey göstereyim size. Hemen başlayalım şöyle çevirelim. Kesin ve net bir olgudan bahsediyorum bu arada. Arkadaşlar çözdüm daha evvelden bir işaret sistemi. Ben yönleri göstereyim de şu gözü arayacağız. O gözü arayacağız. Bu göz neredeyse. Aslında aslında burada bir şey göstermiş. İşi bitirmiş gibi bir şey. Açıyı yakalayamadım. Böyleydi. Şöyle çevirdik. Evet. Böyle miydi? Daha çevirelim. Daha demin görmüştüm onu ben ya. İşte ben yakalayamıyorum bazen. Sıkıntı oluyor, sıkıntı. Neredesin sen ufaklık? Neredesin? Heh, seni yakaladım. Buradasın. Şimdi şunu şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bir durdurayım şunu ben. Evet, bakın, iyi bakın şimdi. Şu siyahlığı görüyorsunuz değil mi? Nereye bakıyor bu kuş? Yani şurada bir tane bakın 2 ayağı çok küçük yapılmış minimalize. Kuş bu. Yürüyen bir kuş, adım atan bir kuş. Bakın birinci çizgi ayağı, ikinci ayağı bir yere tırmanıyor gibi. Şu tepe gibi bakın. Bir kroki yapmış burada. Bu kroki. Yani burada bir tepelik bir alan gibi, hafiften bir tepelik bir alana doğru. Şurada da dalgalanma var. Küçük minimal yapmış ve X olmuş ayağının altının olduğu yerde harita. Haritanın olduğu yani bunun ne anlatmak istediğini bu kuş bize söylüyor. Şu tarafa doğru, şu tarafa doğru, şu tarafa doğru. Bakın kuş gördünüz mü? Siyah kuyruğuyla beraber birinci ayağı, ikinci ayağı bir tane meyilli bir yapı var burada. Şuradaki olguyu görsem bu tarafa gittiğinizde şuradaki işaretler var. Kuşun baktığı. Burada bir işaret var. Sincap mıdır? Bilmiyorum, göremiyorum şu hayvanı. Bu hayvan neyse yakından çekilmesi, güzel çekilerek öğrenilmesi lazım evvela. Sonra bu kuşun yani rampa olması lazım burada. Onu söylüyor çünkü. Ya da mail olacak işareti çevirdiğimizde. Ona göre belli olur bu.
Tamam mı? Belki işaret çevirdiğimde şöyle meyil olacak. Aşağı in der. Belki de yukarı çık der. Bunun baktığı istikamette hangisi varsa, meyil mi var, rampa mı var, aşağı inen bir çukurumsu bir yer mi var? Bunun tam baktığı yerde şuraya odaklanıp buradaki sincaptır, aslandır, kedidir, faredir. Ben mantığı anlatıyorum. Buna göre konuşmuyorum ama buradaki işareti görmediğim için böyle anlatıyorum. İşte ne bileyim akreptir. O ileride gittiğiniz istikamette o rampa yukarı çıktığınız yerde bir taş bulursunuz. O yani şu an burada kuşun gördüğü bu sincap mıdır nedir neyse artık onu o taşın üzerinde gördüğünüzde orası giriştir arkadaşlar. Şimdi bu da kadın zaten. Kadının kafasında bak kuş burada. Kadın da kuşu simgelerdi zaten. Anlattık. Lakin başka bir şey var. Onu yakalayamadım ben. Onu yakalayayım onu da göstereyim size. Evet. Böyle miydi? Şunu bir durduralım. Evet. Evet. Açıyı yakaladım. Bakın. Göstereyim onu da hemen. Fazlası var bunda. Diyorum ya yorgunluktan ötürü giremiyorum. Kulağı yapmış gördüğünüz gibi. Hayvanımız yapmış. Burada da betimlemiş. Bak. Burada hayvanı yapmış değil mi? Bak gözüne kadar güzel yapmış. Belli net yani. Net. O kuş da burada. O kuş da burada istikamet. Bu damlacık da o tarafa doğru istikamet veriyor. Yani bu tarafa. Tamam bir kadın var diyor. Kadının mezarı diyor. Şu hayvanı ben çıkaramadım. Bu at mıdır? Bunun bir tane kulağı yok mudur? Sincap mıdır? Tam çıkaramadım. Bunu 3-5 yerden çektiğinde net çıkar çünkü. Bu hayvan da o istikamete. Yani burada kuş buradaydı arkadaşlar. Şimdi gösterdim. Şimdi gösterdim. Şu istikamete doğru gidilecek. Kimle alakalı bir mezar bu? Ya da gömü. Bu mezardır ama dolu bir mezardır. Bunu hemen bir silerek, bunu bir sileyim ben size. Hemen bir sileyim. Bir şey daha göstereyim. Bu kadını net görelim. Rahibe de olabilir. Rahibe Teresa. Adamlar yapmışlar. Benim yapabileceğim bir şey yok. Kadını gördük değil mi? Şimdi bir tane daha kadın çizeceğim size. İyi izleyin. Yine kesin ve net olarak. Burada da işaret sahibine söylüyorum. Beynim döndü şu an. Şu istikameti de değerlendirsin. Şu istikameti de değerlendirsin bak. Çene. Yine kadın. Başörtüsüyle bir kadın. Kapısen miydi? Halil abi. Gördüğünüz gibi. Yine bir kadın. Çenesi, ağzı ters dönmüş bir kadın var. İstikametlerde buralarda girişi var bunun arkadaşlar. Daha deminki mantı uygulayacaksınız. Ve o gözü bulacaksın. Göz var buralarda bir yerde. Göz. Kayaç. O gözü de şimdi göstereceğim. Başka bir işaret var. Şuradan bir çıkalım hemen. Evet. Güzel yapmış vallahi. Bak. Dahası vardı. Ben mantığı anlatayım sadece. Sadece mantığı anlatayım. Burada da şunlar böyle yukarıya baktığında ya şu tarafta bir şey varsa giriş ya da alt taraflar ya da alt taraflar. Bak burada arkadaşlar şu işareti nerede yapıyorlar biliyor musunuz? Bu biraz evvelki işaretin devamıysa eğer bakayım devamı mı biraz evvel? Evet devamı galiba. Abimize şunu söyleyeyim. Bak bir kadınla alakalı ben rahibe olduğunu düşünüyorum. Neden rahibe biliyor musunuz arkadaşlar? Ejderha var. Ejderha ben anlamadığım bir şey var. Bunlar ejderhayı nereden de bilmişler böyle yapıyorlardı o dönemlerde. Canlandırmaları daha yeni yapılmış. Burada bir tane ejderhamız var. Bu ejderha figürleri genelde rahibelerle alakalı ya da papazlarla alakalı işaret sistemleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bakın burada da aynı şekilde bir tane tamamen harita. Bu da anahtar sistemi zaten. Anahtar sistemleri de genelde eşkıyaların ve manastırların ya da papazların kullandığı işaretler. Şu tarafa doğru açık ama ağaçlara doğru. Şu kayalık alan yani taş örmenin olduğu yerde önemlidir. Fazla üstüne düşmeyeceğim. Çok figür var arkadaşlar. Takip et de yerini ben zaten yer göstermediğim için sadece bu aralar işaret mi değil mi onları anlatacağım arkadaşlar. Bir de kime ait olabileceği konusunda bilgiler vereceğim. Başım ağrımasın sonra. Evet devam edelim. Şundan da bir çıkalım. Çok uzatmanın anlamı yok yani. Verdi işte mantığı söyledim az çok. Bu işaret mi demiş kardeşimiz? Bu işaret. Çevresini görmem lazım. Hem de nasıl bir işaret biliyor musun? Güzel bir işaret. Niye biliyor musun?
Normal demişler arkadaşıma. Hiç de normal değil arkadaş. Burada ne var söyleyeyim mi? Bak. Burada bıçak var. Bıçak. Bıçak. Bıçak var. Bıçak. Buna kim normal diyorsa, kim buna normal diyorsa gelsin bana konuşsun. Bak bıçağın sapı, damlacığın gösterdiği yön birbirini tamamlıyorsa ve buradaki işlemi de ben az çok görüyorum. Bunun aslında şu tam göbekte bir tane figür var. Bunu ben de göremiyorum şu an. Ama bıçağı açık ve net olarak knife mı diyorsunuz artık? Gördüğünüz gibi bak burada silik. Görüyor musunuz? Bıçağın ucu hem üçgen yapmış. Devam ettiğinde bak sapı da bunu gösteriyor ve şu tarafa doğru gidiyor. Bakın burada da bu tarafa doğru dönmüş. Yani bu da ayrı bir tekniktir. Seni bu tarafa gibi gönderir ama minimal olarak bak böyle bu tarafı gösterir. Bak şunlar bile gerçek. Bak şu artılar yok mu? Bunlar bile gerçek. Özel çalışmamı gerektiren bir işaretçi sistemi zordur. Bıçak da mezarı simgeler, onu da ben size söyleyeyim. Eşkıya ise paradır zaten. Gönderdiği yerde parayla karşılaşırsın. Çok özel bir tekniktir ve böyle kara taşların içleri, altları, yanları, kenarları bak bunlar da resim. Bak bu da ağzı açık H işareti gibi o da bu tarafı göstermiş. O da bu tarafı göstermiş. Bak bıçağın ucunu gördünüz mü? Bak elle dokunduğunda anlarsınız. 1, 2, 3. Tam ayağının arka topuk istikametine bakacaksın. Ne var orada? Şu da destekliyor mu orayı? Buna parmağını içini boşalt. Boşalttıktan sonra bunun içerisinde yön veren ya mesela şu tarafa doğru oyuk gidiyorsa o da yön verir. Ya da bu tarafa gidiyorsa o da yön verir. Bak şuradaki kırıklar da yön verir. Yani takip edeceksin onları ve devam edeceksin. Gizli hilal dediğimiz hilaller var. Bak buradan devam eder. Devam eder. Şöyle bu tarafı gösterirse yani şu tarafa bak kırık da yapmış. Bu tarafa kırılmış gibi durur. Ok yay gibi düşün. Şuradan oku gerdiğinde nereye doğru giderse bu, nereye giderse o tarafa da bakmakta fayda var. İçindeki oyuğa da bak ama. İçine parmağını sok. Bak iki işareti var burada. Giriş. Bu girişi gösteriyor direkt olarak. Bak. Açık ve net yapılmış burada. Bak. Bu patlıcan mor. Porfirler. Önemli. Devam edelim. Böyle amcanın ayağının altında görmüş olduğunuz böyle birbirine bitişik ya da birbirinden ayrı olan şeyler, iki tane muşlar. Bize bazen ana bir kaya yakalarsınız. Ayak altında, toprak altında da kalmış olabilir. Küvet mezarlar dediğimiz mezarlarla karşılaşırız. Yani şöyledir, küvet mezar deriz onlara arkadaşlar. Onlarla da karşılaşabiliriz. Evet. İşaret de ben böyle bunu algılayamam ya. Yani çok karşıma çıkan bir işaret sistemi. Ben bunu böyle zorlanırım yani. Böyle olmaz mı? Çevresi, kendisi, yanı. Evet, bir tane daha. Arkadaşlar, şimdi Amazonlardan bahsettik. Şimdi neden Amazonlardan bahsettik? Eski Türk boyları vardı. Yani İskitlerin de Türk olduğu söylenir. İşte ne bileyim bazen de derler değildirler falan. Kırım ve bölgesinde aslında çok yaşamış olan topluluktu. Savaşçı bir topluluktu. Neden o kanala girdik? Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi aslında bir manastır yapısıyla karşı karşıyayız. Manastır dinsel figüre sahip insanların ya da kadınların o dönemde savaşçı rahibe kadınları da vardı. Neden Amazon diyorum? Onlar da onlardandı. Hatta kaynaklarda Samsun Giresun bölgesinden Yunanlı savaşçılar geçerken Herkül'ün görevlerinden bir tanesi de oydu bilirsiniz. Domuz vardı, işte ne bileyim Amazon kraliçesi ve işte üstündeki kılıcı, oklarını alıp da getirme görevi vardı. Eustace'un ona vermiş olduğu bir görevdi o da. Korkak Eustace bu arada. Neyse uzatmayalım. Şimdi burada neden bu konuya girdik? Arkadaşlar bu Amazonlar eskiden Yunan savaşları bu Giresun Samsun denizden geçerken korsanlar ya da savaşçılar Işıkları söndürürlerdi, fenerleri söndürürlerdi. Çünkü Amazon savaşçılarına yani o kadın savaşçılara yakalanmamak için ellerinden geleni yaparlardı. Tabii bunlar İzmir taraflarında da hüküm sürdüler yani. Efes bölgesinde, İzmir bölgelerinde de varlık gösterdiler savaşçılar. O bölgede de varlardı. Onu da söyleyelim. Bu işaretin nereden geldiğini ben merak ettim. İzmir bölgesi mi? Samsun, Giresun, Sinop bölgesinden mi geldi acaba?
Kardeşimiz bize bir yazarsa memnun olurum. İşareti neden bu kadar şey yaptım, irdeledim ama burada gördüğünüz gibi bir Asyalı yüzü var burada. Yani Tatarlara benziyor arkadaşlar ve o dönemin savaşçı kadınları gibi betimlenmiş. Bakın geniş yüzlü, elmacık kemikli, 2 tane gözü olan ve Tatar burnu olan, ya Tatar dediğim çekik gözlü Türk kardeşlerimiz var ya, onlara benzeyen bir burun yapısı var. Gördünüz mü? Resmen betimlemiş zaten. Bakın burada resmen betimlemiş. Şimdi başında da bir artı işareti var yanılmıyorsam. Ben mi yanlış görüyorum? Ben mi yanlış görüyorum? Şurada da bir artı işareti var. Şöyle baktığınızda ne bileyim resmen yapılmış. Burada da bir göz var geri geldiğinizde. Haricen bu kadının vücudu kuş olarak betimlenmiş. Bakın papağan olarak. Şurası papağanın bir gözü. Bakın görüyor musunuz? Bu tarafa bakıyor papağan. Kadının vücudunu görüyor musunuz? Çok farklı bir teknik kullanılmış. Yani hayvan, papağanın gözü ve kadının yüzü. Kadının yüzü de Asyalı yüzü olarak betimlenmiş. Ben o yüzden dedim Samsun, Giresun, ne bileyim İzmir bölgesinden gelmiş olan, ya Balıkesir tarafları da olabilir. Bir işaret sistemi çünkü. Oralarda var olmuş ve rahibeleri vardı onların. Savaşçı rahibeleri diye adlandırdıkları dinsel bir tarafları da vardı. Bunlar yılan beslerlerdi. Bunların üzerinde opikyum mu, ismini hatırlamıyorum tam olarak. Ağaç böyle yapıların üzerinde ağaçtan, sedirden yapılmış kaleleri vardı. Tabii günümüze kadar gelemedi o ağaç yapılar ama bir düzlem olurdu. Savaş esnasında besledikleri yılanları surları kuşatmaya gelen insanların, zehirli olan yılanları insanların üzerlerine atarlardı arkadaşlar. Öldükten sonra bir yılan vücuduna girerek reenkarnasyon şeklinde tekrar yaşayacağına inanırlardı. O yüzden burada görmüş olduğum bu Asyalı kadın figürü görüldüğü gibi burası bir manastır olarak olduğunu düşünüyorum. Ya manastır yani rahibelere ait bir bölge olduğunu düşünüyorum. Savaşan rahibelere. Bunlar toplumu ve yakın bölgesinde de bunların yakın bölgelerinde de yerleşim alanı olurlardı. Yerleşim alanı olurdu. Bunlar ön planda durur. Normal çiftçilik yapar, geçimlerini sağlar, insanlar gibi yaşar ama dini bir özellikleri bir cemaat kurulduğunda yargıç olarak da hüküm verme yetkilerine sahip oldukları gibi fakir olan, durum olmayan insanları da korur ve gözetirlerdi. Savaşlarda da ön planda olur. Bu nedenle şehri arkasına alan böyle yapıların ön tarafında da arkadaşlar şeyleri olurdu. Manastırları olurdu. Manastırları olurdu. Neden ben Yunan demiyorum? Yunan'da da böyle vücudu kuş, yüzü kadın. Bakın vücut ben çizeyim bunu da, onu da anlatalım. Sirenler vardı, sirenler. Yaratıklar, hidra gibi ne bileyim işte Kerberos gibi. O dönemde tehlikeli adettikleri bakın arkadaşlar. Bu kadın vücudu. Kadının yüzünü göstereceğim şimdi. Bakın. Bakın. Burada kuş yapmış ama burada Asyalı bir kadın yüzü var. 2 tane de gözü var şurada. Kuşun bir tane gözü burada ve kuyruğuna doğru bakıyor. Ben bir haritasını çıkayım. Burada bir kaplumbağa var. Bakın şurada bir tane aslan var. Görüyor musunuz? Küçücük yapılmış. Bakın o da bu kadına doğru bakıyor. Şurada bir yuvarlak form var. Anahtar şeklinde yapılmış. Burada da bir tane yine başı örtülü yani rahibelerin giymiş olduğu. Ya dönem sadece Hristiyanlık rahibelerinden bahsetmiyoruz. Anlatıyoruz işte arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi girişleri söyleyen bir kuş daha var. Bakın. Gördünüz mü? Kuşun da gözü burada. Bir kuş daha var. Tavuk tarzında. Bu da kaplumbağadır. Şurada bir tane üçgen var. Bakın dikkat edilecek noktalar. Birincisi şurası. Giriş olabilir. Birincisi giriş olabilir. İkinci gösterdiği gibi zaten burada da bir giriş olabilir. Aslan var oraya bakıyor. Kuş da buraya bakıyor. Kuyruk istikametine bakıyor. Üçüncüsü bu kadının baktığı yer. Şimdi göstereceğim. Dördüncüsü bakın. Ben tümülüste bir şey anlatmıştım size hatırlıyor musunuz? Bir tane yaratık var. Fareye benziyor ve olduğu yerlerde giriş oluyor. Bakın o yaratığın bu yaratık yani. Bizi izleyen kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Şurada bu kadının baktığı yerde bakın şu kadının baktığı yerde nereye bakıyor? Yani bu yaratığın olduğu yerde bir giriş oluyordu. Hatırladınız mı? Göstereceğim. Burada bir tane göz daha yok.
Bak burada bir tane göz var. Burada bir göz yok. Burada bir tane de adam var. Hepsini göstereyim. Ondan sonra sırayla döneceğiz işaret sistemine. Burada bir göz yapmışken bu göz küçülmüş. Büyükten küçüğe. Dikkatimizi buraya vermemizi istiyor. Buraya hiçbir dikkat verecek bir özellik görmedim ben bugüne kadar. Şimdiye kadar. Bu saate kadar. Her şeyi buraya atıyor. Kadının baktığı istikamette şurası benim için önemli. Bunun kuyruğu da olabilir. Bak kadının şu yaratığın gözü kadının yüzü. Ve kuş. Evet şimdi devam edelim. Ayrı ayrı 3 tane 4 tane. Bakın gaga istikameti de burayı gösteriyor arkadaşlar. Şu tavuğun. Silelim ve bütün bu işaretçi sistemleri gerçekten var mıymış yok muymuş? Sırayla. Nereye gittin? Nereye gittin? Heh buradasın. Şimdi bir. Şu aslanı görüyorsunuz değil mi? Aslan mı domuz mu bu ne artık tam göremiyorum. Baktı istikamet önemli aslana benziyor. Gördük değil mi şu bakın. Çizmeme gerek var mı? Sarı olarak yapılmış. Ayağı da burada. Bu tarafa bakıyor. Bir. Devasa yapılmış sarıyı takip ediyorsunuz. Renkler de ayrı olur bu gibi şeylerde bakın. Devasa yapılmış bir kaplumbağamız var. 2. Devasa yapılmış sırtından geliyoruz. Bak burada X de var. X de yapmış. Gördünüz mü? 3-5 tane girişi olabilir. Bakın harita bu. Nereden gireceğimizi söyler. Bakın gaga buradan da bitirmiş giriş işareti olarak. 3. Kaplumbağa. Kaplumbağanın hemen can damarı olduğu yani kabuğunun alt tarafında bir kuş. Bakın şurası gördüğünüz gibi çok önemli bir yer. Burada saçları olan bir kadın gördünüz mü? Bakın saçları bu. Orta yeşillikte yüzü kadının. Şurası saçları. Şurası da o da aşağı doğru bakıyor şuraya doğru bakın saçlarıyla beraber. Şurada bir tane başında rahiplerin giymiş olduğu kapüşondan ve yüzü. O yüzden manastır diyorum arkadaşlar. Manastır. Burada saçları örgülü kız arkadaşlar. Bunlar manastır işaretidir. Dinsel figürlü, içerikli işaretçi sistem. Mesela böyle saçları örgülü bir kız gördüğünüzde bakireyi simgeler, saflığı simgeler. Görmüş olduğunuz gibi burada yapılmış yüzüyle, saçlarıyla beraber. Burada başında şapkası olan mitolojik bir kahramanımız, bir beyefendi var. Tamam mı? Şöyle geldiğimizde bir tane gözü var ama diğer bir gözü yok ve bu tarafa bakmış. Bakın devasa yapılmış bir örnek daha. Şunu söylüyorum, şunu söylüyorum. Ben bunu ayrı çizeyim. Ondan sonra nedenini göstereyim. Arkadaşlar bu en direkt giriş işaretidir. Tümülüs'te bizim karşımıza çıktı hatırladınız mı? 3 kere 5 kere. Oturmuş sıçan tarzında. Bak burası düz olacak. Gözü burada olacak. Kadın da burada bakın. Kadın da göstereceğim. Kuş da burada. Ama kadın bu tarafa doğru bakıyor. Yani şurada bir çıkıntı var. Arka tarafta bunun neyi varsa arka tarafta ana girişlerden birinin orası olduğunu düşünüyorum ben. Ana girişlerden silelim ve gösterelim. Evet şimdi bakın bu kadını gördük. Haricam bu kuştu. Kuştu tamamen. Ama kuşun yüzünün yarısı yok. Gözünün yarısı bir tanesi yok. Bir tanesi burada. Gözünün bir tanesi bu Asyalı kadın. Çok bariz ya. Resmen çekik gözlü kadın yapmış ya. Uzun çeneli. İskit, Datça, ne bileyim. Ondan sonra Amazon, Galat kadınları gibi bir betimleme yapılmış burada. Yani Kırım, İskit Türklerine benziyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Tomris Hatun olması lazım İskit. Kiros'un başına neler geldi? İşte öldürdü. Kan dolu bir tane fıçının içerisine kafasını koydu. Dedi ki kana doymamıştın dedi. Al şimdi doy dedi. Tomris Hatun olması lazım. Kaçtı milattan önce? 529 muydu? Öyle bir şeydi. Şimdi Kiros yani. Evet. Bu tarafa doğru. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Şu hayvanı gördünüz değil mi? Hayvanı gördünüz. Şurası düz bakın. Bizim tümülüs işaretinde kesin ve net vardı bu. Bu kadının baktığı yer bizim için çok önemli. Çok önemli arkadaşlar. İşaretleri teker teker gösterdim. Burada anahtar sistemini net yapmış zaten. Öyle böyle yapmamış. Bakın yuvarlak, ortası dedik. Böyle şu şekilde gelmiş. Ve burada da birinci yer şurası. Araştırılmalı. Böyle yerlerde 10 tane, 5 tane, 6 tane mezar girişi olabilir. Birinci yer şurası. İkinci yer.
tavuk gösterir. Ben şuradan şüpheleniyorum. Çünkü kaplumbağanın tam koltuk altı önemlidir. Üçüncü yer. Bu aslan da bu tarafa doğru bakıyor. Üçüncü yer. Çok var. Burayı açamazsınız zaten, çalışamazsınız. 3 tane çekiç vursan helikopter başında. Sakın, Allah korusun. Ölümcül tehlikeleri olan yerler. Arkadaşlar güzel bir işaret sistemiymiş. Bir başka resmi var mı? Ama kadını ne güzel yapmış değil mi? Resmen. Bölgeyi merak ettim. İşaret sahibi bana bir dönsün bakalım. Neresi? Samsun mu, Giresun mu, İzmir mi? Evet. O da iç kısmı. Evet. 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 Tam dediğimiz gibi arkadaşlar. Tam dediğimiz gibi. Bunlar yılanlı kadınlar olarak bilinir. Savaşçılar, rahipler. Burada da yapmış zaten arkadaşlar. Ben yapamadım, şunu bir sileyim. Evet, yapmış. Tam dediğimiz gibi arkadaşlar. Tam dediğimiz gibi çıktı. Bunlar yılanlarla yatar, yılanlarla kalkarlardı, eğitirlerdi bak. Gördünüz mü? Bak. İşte yapıyorlar yani. Yapıyorlar bak. Ben yapamadım orayı bak. Gözü de gördünüz mü arkadaşlar? Direkt olarak yapılmış. Bir tanemiz de burada var. Burada da zaten üçgenimiz var. Evet. Şüphesi yok şu an. Bunu anlatmayacağım. Aynı yer zaten. Şurada da şurada da ben bunun bir çizimini hemen yapayım hızlı bir şekilde. Çok basit bir şekilde haritasını. Bugüne kadar çok anlattığım için sadece haritayı çıkaracağım. Bak yapmış mı? Yapmış. Bak burada kuşu da yapmış mı arkadaşlar? Kuşun gagasını havada yapmış. Ben göstereceğim şimdi yakından. Şuradaki iki tane taş aynı. Bakın. Şuradaki iki tane taş aynı. Şurada bir kesme var. Böyle durumlarda bu iki taşın arası önemlidir. Önemlidir. Şurada da yarım hilalimiz var. Hilalin olduğu yer bize girişi gösterir. Bak bu hilalin ya altı ya da üstü bize girişi gösterir. Ya da şöyle tamamlarsın, buralardan bir yerden girişi vardır. Çünkü iki tane taş var. Yakınlaştırıp göstereyim. Bazen bunun tam altı olur. Yani burada biraz çalıştım mı ortada devasa iguanayı görüyorsunuz değil mi? Devasa yapılmış vücuduyla beraber bak. Bu boyun tarafı, kafası, gözü buraya bakıyor. İşaret birbirini tamamlıyor bir kere. Eksiklik yok. Göz, hilal, hilal gördüğünüz gibi ya altı bunun ya bu gösterir bir yeri ya bunun gırtlağının altıdır ya burasıdır. Buradan çok minimalize beni bir yere gönderir. Yani şurada bir işaret yapar. Hilal ya buraya getirir. Tamam mı? Evet şöyle buradan buraya. İşaret sistemi çok güzel. Kuş da şöyle arkadaşlar. Kuş demeyeyim de bakın tavuğa bakın. Sırtı. Bakın size doğru bir gaga üçgen yapılmış devam etmiş. Bakın sırtı, kuyruğu, kafası. Gördük mü kafası? Evet şurada iki tane siyah kara taş önemlidir. Bu taş çok önemli benim için. Bu taş. Bu taş çok önemli. Ortadan ikiye yarılmış bir şekilde. Haricen bu kaplumbağadır arkadaşlar. Sırt sırta vermiş iki tane kaplumbağa, iki tane mezar var diyor. Niye mi? Bakın. Birinci kaplumbağa bunu saymam. İkinci kaplumbağa bunu saymam. Ne kadar güzel bir teknik yapmış değil mi? İşte bu bir anlam taşır. Bir anlam taşır. Burada biraz çalışmayla bunun ne anlattığını arazi yapısını biraz araştırdığımızda hemen anlarız. Biraz daha geriden araştırma yaparız. Giriş var diyor kuşumuz. Birinci kaplumbağa, ikinci kaplumbağa. Sırt sırta vermişler. Acaba ne anlatıyor? Ben de merak ettim. Şuraya bir bakmak lazım. Şuralara. İki tane ayrı mezarı söylüyor galiba. Ya da birbirine geçiş olan iki tane mezar olabilir. Bugünlük bu kadar olsun. Bu göz dedim ya, göz bu. Göz bu. Göz bu arkadaşlar. Tümüs demek zaten ya da önemli kişiye ait mezar demek. İşte bu. Göz bu. Bakın. Göz bu. Göz bu arkadaşlar. Bu bazen şurayı bir açarsınız toprağa 40 santim bir yere gönderir size. Az böyle bu gözün ikincisini de buldunuz mu? Onun altı giriştir. %1 trilyon.
Yani %1 trilyon arkadaşlar. Yani 1000 bile değil yani. Şuradan bir çıkalım. Silelim. Bir şey daha var, onu da göstereyim. Şöyle bakın göz bu. Bu çok önemlidir. İşaretçi olarak da karşınıza çıktığında muhakkak sizi girişe atar. Göz bu. Zaten dikkat edin. Dikkat edin. Gözün bir tanesi yok. Daha demin size kuşta anlattım. Hadi bunu anlatalım. Bitsin yani. 30 dakika oldu ama yapacak bir şey yok. Bakın. Bir gün bir çalışma yapıyorum bir yerde. Çalışma esnasında bir tane kadın gördüm. Aynen böyleydi. Bak çizebilecek miyim? Hayatta da çizemem ha. Bakalım. Ha, çizdim vallahi. Gözünün bir tanesinde prizma yapı vardı. Bir tane de gözü vardı kadın. Kadın değil adama döndü bu. Demek ki çizim yapamıyormuşuz biz. Bari şapka yapalım da kadın olduğu belli olsun. Evet. Böyle bir tane kadın vardı. Aynen böyle de şapkası vardı. Kayaç üzerinde resmin kendisi bende mevcut. Bir tane prizma vardı gözde. Bir tane prizma vardı gözde. Prizma dediğim yani bildiğiniz şu taşı bu gözün üstüne oymamışlar. Şu taşı sanki bunun üzerine yapıştırmışlar. Prizma. Yani timülüs tarzı bir yapı vardı. Piramit tarzı bir yapı vardı. Yani benim diyor bir tane gözümü bul. Bulduktan sonra arkadaşlar bir tümülüse gireceksin. Tümülüs girişi orada diye bana anlatımı vardı. Araştırma yaptım. Bunun gözünün baktığı istikamete baktığımda bir tane 20 metrelik bir tepe vardı. Tamam. Bu göz o tepeye bakıyor olabilir ama girişi orada değildi. Araştırma yaptım. Orada da olamazdı zaten. Taşın kendisinde bir tane ayak işareti gördüm. Gizli yapılmıştı. Ayağın vermiş olduğu derinlik tarafına gittiğimde onun girişi arkadaşlar şuralarda bir yerlerdeydi. Şuralarda bir yerlerde olduğunu düşünüyorum diyelim. Yani bu kadar tuhaf, enteresan işaret sistemleri ki yani o nereye saklamış bir bilseniz, nereye saklamış arkadaşlar bir bilseniz akıllara hayranlık verir, akıllara durgunluk verir, bir de insanı ürkürtür. Neden? Düşünsene oraya bir de girdiğini düşün. Allah korusun 20 metre. Bu işaret sistemini bu denli zeka ile yapmış bir adam seni içeride neler karşılar Allah bilir yani. O kadar diyorum. Ben çok şaşırmıştım. Aynı işaret sistemin devamı. Kadın ve X işareti. Baklava dikimiz. Karelerde vermiş olduğu yön arkadaşlar direkt olarak girişi gösterir. Unutmayın. Bu karelerde mesela şöyle bir kanal mı yaptı? Şöyle bir V mi yaptı? Buraya gibi görürsün ama orada bir ayrıntı vardır. Buraya gidersin. Bir de yanıltma çoktur. Ben bunları anlattım. Bazı kardeşlerimiz diyor ki işte şunu yolladık, bunu yolladık. Arkadaşlar ben 50 kere domuz anlattım. 50 kere geyik anlattım. 50 kere sıçan anlattım. Yani şimdi her geldiğinde her defasında bir daha mı anlatayım? Yaptık videoları niye izlemiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Yani bir de söylüyorsunuz ki yok şöyledir, böyledir. İşte neden yapmadın, neden bakmadın? Yani işte ben senin abonenim. Abonem olabilirsin. Ya teşekkürler bu arada. Ama 200-300 tane video var. İzlersen bir şeyler anlarsın. Böyle üstüme gelmeyin. Yani bir tane işaret çözmeye çalışmak, üstüne kafa yormak allak bullak ediyor insanı. Biraz da şeker de var. Kusura bakmayın. Özür dilerim bu arada. Neyse görüşürüz arkadaşlar.